Ben diyetisyen Cansu Köstak. Öncelikle diyetisyen denince aklımıza gelen şey kilo vermek. Bizler sadece kilo verdirmiyoruz. Hastalıklarda beslenme tedavisi, kilo alma, kilo verme gibi konularda da uzmanız aslında. Tamamen diyet listelerini kişiye özgü olarak hazırlıyoruz. Kişiye özgü dediğim tıpkı parmak izimiz gibi düşünebiliriz. Öncelikle kilo vermek kesinlikle bireye özgü bir şey. Çünkü bizler listeyi hazırlarken tamamıyla kişiye özgü olarak hazırlıyoruz. Nasıl kişiye özgü? Bireyin boyu, kilosu, metabolizması, hastalık durumları tamamen bizim için çok önemli. Öncelikle bireyi tanıyoruz. Daha sonra ona göre bir diyet tedavisi uyguluyoruz. Nedir bu diyet tedavisi? Şimdi diyet tedavisini uygularken bizim beslenme planında almamız gereken karbonhidrat, protein ve yağ grupları var. Şimdi karbonhidratlardan bahsedecek olursam karbonhidratlar ikiye ayrılıyor. Basit karbonhidratlar ve kompleks karbonhidratlar. Bizlerin önerdiği şey aslında biraz kompleks karbonhidratlara yönelmek. Bu da nedir? Beyaz un yerine tam buğday unu, işte pirinç pilavı yerine bulgur pilavı gibi, biraz şekerden de uzak durmak gibi söyleyebiliriz. Peki proteinler nelerdir? Kaliteli proteinlere yönelmeliyiz. Nedir bu kaliteli proteinler? Proteinler derken mesela sağlıklı et ve tavuk ürünleri, süt ürünleri, işte yumurta tüketimi gibi. Yağlara gelecek olursam yağlarda ikiye ayrılıyor. Doymuş yağlar ve doymamış yağlar. Bizim önerdiğimiz genellikle doymamış yağlar. Nedir bunlar? İşte katı yağlar yerine işte ayçiçek yağı, kanola yağı, fındık yağı gibi bu tarz yağları tüketmeliyiz ve pişirme yöntemleri çok önemli. Kızartmadan uzak durarak işte fırında pişirme, buharda pişirme, ızgara gibi pişirme yöntemlerine yönlenebiliriz. Sağlıklı kilo vermek için kesinlikle bir uzmana ihtiyacımız var. Nedir bu sağlıklı kilo vermek? Her besin grubundan azar azar ve sık sık beslenmek aslında. Şöyle bir tabak modeli hayal edersek eğer işte et grubundan da olmalı, sebze ve meyve grubundan da olmalı, süt ve süt ürünleri de olmalı, ekmek grubu da olmalı. Yani tabağı tamamıyla dörde böldüğümüzde aslında her besin grubundan olması gereken porsiyonlarda olmalı. Bunu da nasıl ayarlıyoruz? Tamamıyla bireyin kişisel özelliklerine bağlı olarak. Şimdi klinik danışanlarımdan örnek verecek olursam şöyle gerçekleşiyor. Kilo verme hızı kişiden kişiye göre değişiyor. Çünkü bireyin hastalık durumu olabilir. Gün içindeki beslenme modeli herkesin birbirinden farklı. Çalışma saatleri farklı. Örnek verecek olursam bana 150 kiloda bir danışan geldi diyelim. Şimdi kilosu yüksek olduğu için çok hızlı bir sürede, mesela örnek verecek olursam bir haftada 5-6 kilo bile verebiliyor. Ama ideal kilosuna yakın kilolar, mesela 70 kilodaki biri 5 kilo vermek istiyorsa eğer o süreç biraz daha yavaşlayabiliyor. Kilo vermek kesinlikle olayı bitirmiyor. Yani bizim tamamıyla sağlıklı beslenmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Burada da işin içine uzmanlar giriyor. Yani biz diyetisyenler olarak. Biz beslenmeyi öğrettikten sonraki süreçte bireyin kiloyu verdikten sonra koruma programını yapması gerekiyor. Eğer birey beni pat diye bırakırsa o verdiği kiloyu, mesela diyelim ki 20 kilo verdi, hepsini birden geri alıp bir sene içinde geri dönebiliyor. Genellikle diyetle ilgili sık sık yaptığımız yanlışlıklar var. Öncelikle tartıya her gün çıkmamalıyız. Haftada bir gün tartıya çıkmalıyız. Gün içerisinde mesela su tüketimini unutuyoruz. Gün içinde en az 8-10 bardak, yani 2,5 litreye yakın bir su tüketimini arttırmamız gerekiyor. Şimdi bireyler bunu genellikle karıştırıyor. Yani gün içinde çay kahve içiyorum, zaten o onu karşılıyor mu diye sorular geliyor bana. Kesinlikle karşılamıyor. Çünkü su tüketimi oldukça önemli. Çünkü çay ve kahve diüretik olduğu için vücuttan sıvı atımını sağlıyor aslında. Onu tamamlamamız için kesinlikle bir su tüketimi önemli. Gün içindeki uyku kaliteniz çok önemli. Yani günlük olarak en az 6-7 saat uyumanız gerektiğini öneriyorum ben. Gün içerisinde fiziksel aktivite yapıyor muyuz? Yani günlük olarak mesela 30 ila 40 dakika yürüyüşlere ayırabiliriz. Bu kilo verme sürecini de hızlandırıyor. Onun dışında her besin grubundan porsiyon kontrolüne gitmeliyiz. Yani tek tip beslenme ben kesinlikle önermiyorum. Nedir bu tek tip beslenme? İşte bütün gün aynı besin grubundan beslenmek. Mesela işte su diyeti var, elma diyeti var. Ya bunlar tamamıyla sağlıksız şeyler. Gün içerisinde dediğim gibi her besin grubundan almalıyız. Genellikle bana yağdan nasıl kilo verebilirim gibi sorularla geliyorlar. Şimdi yağ yakımını hızlandırmak için küçük küçük tariflerim var. Oldukça etkili. Bir tarif verecek olursam, geceleri yatmadan 1 saat önce herhangi bir baharata karşı alerjiniz yoksa bir kase yoğurdun içine 1 çay kaşığı pul biber, karabiber, zerdeçal atıp karıştırıp yatmadan 1 saat önce tüketebilirsiniz. Bunu bir hafta yaptığımız zaman oldukça etkili ve sonucu göreceksiniz.